Yine sizinle paylaşmak için çok heyecanlı olduğum bir sonuçla geldim. İkinci danışan videom ve bu sonuçta biz 2 haftada sadece 2,5 kilo kaybettik ama görsel anlamda inanılmaz fitleştiğimiz bir sonuç aldık. Ben bu sonucu çok seviyorum. Çoğu kişi böyle bir anda çok kilo verilen sonuçları seviyor ama ben o kiloyu verirken bir yandan da onu şekillendirebildiğim, kas görüntüsü kazandırabildiğim sonuçları çok daha seviyorum. Çünkü daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreçlerde hem sporun etkisi, hem beslenmenin etkisi, hem uykunun etkisi, disiplini vesaire her şeyi çok önem kazanıyor. O yüzden bunu başarabildiğimiz için sizinle de paylaşırsam siz de motive olursunuz ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanızda size motivasyon olur diye düşündüm bu video. Birincisini geçen hafta paylaşmıştım. Bu ikinci video ve daha da danışanlarımın sonuçlarıyla devam edeceğiz. Hatta güzel haber, sizler arasından yeni danışanlar alarak onlarla da bu sonuç alma işlerini devam ettirmeyi düşünüyorum. O yüzden eğer böyle bir talebiniz olursa tabii ki bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Fakat nasıl başvurmanız gerektiği hakkında önceki videolarımda daha detaylı bilgi vermiştim. Onları izlerseniz daha rahat iletişim kurarız ve bu şekilde ben de kimle çalışabiliriz, buna daha kolay karar verebilirim. Yemekleri daha doğru yorumlayabileceğim için ve siz daha çok merak ettiğiniz için bu videoda 2 haftanın da full yemekleri üzerinde yorumlamayı yapıp spor programlarını sadece bir köşeye yazacağım ve açıklama kısmına yazacağım tabii ki. En son yine aralarda tabii ki tüm beslenmesine, nelere dikkat ettik, sporda genel olarak nelere dikkat ettik, hangi bölgelere odaklandık ve nasıl sonuçlar aldık. Genel yorumlamalar kesinlikle yapacağım. O yüzden kaçırmamaya çalışın. Çünkü aklıma geldikçe bahsediyorum. Videonun hangi kısmında olur bu bilgiler bilmediğim için bence hiçbir saniyesini kaçırmayın bu videonun, çünkü gerçekten çok verimli olacak ve bu aldığımız sonuç sadece kilo verme üzerine değil. Yani kilo verirken kas arttırdık, şekillendik, bölgesel olarak sonuç aldık. Kas oranını arttırarak da neyi sağladık? Bir önceki videoda bahsetmiştim. Aldığımız sonucun kalıcı olmasını sağladık. Bu da bence çok değerli, çok önemli. Çünkü 2 hafta boyunca gerçekten emek veriyorsunuz. Bakmayın kısa görünüyor ama bambaşka bir süreci tamamen direkt kendinize adapte edip bunu hiç aksatmadan yapmaya çalışıyorsunuz ve bu gerçekten büyük bir emek. Sonuçta aldığınız sonucu da korumak istersiniz. O yüzden süreç içerisinde kas oranı arttırmaya çok önem vermeye çalıştım danışanlarımda. O yüzden de bunu nasıl yaptığımızı hem beslenmesiyle hem sporuyla detaylı bir şekilde size aktarıyor olacağım. Şimdi hemen danışanımla ilk iletişime geçtiğimiz mesajlarla başlamak istiyorum. Hem başlangıç kilosu durumu nasılmış hem de şartları nasılmış bunları bilelim. Beslenme açısından kilo kontrolüne yönelik belki ilerleyebiliriz. Sana da bu konuda danışmak istedim demiş. Yani aslında kilo vermek istiyor dümdüz ama biz ona çok daha güzel sonuç aldırdık, o başka. 23 yaşında 1.70 boyunda 62.6 kiloymuş. Yani benim de danışanlarım hep uzun boyluymuş bakın. Gördüğünüz üzere kilosu da fazla falan değil. Yani bu fotoğrafta da zaten belli oluyor ama tartı olarak baktığınızda da kesinlikle çok kilolu insanlar değil. Bu da aslında aldığımız sonucun ne kadar zor olduğunu ama zor olmasına rağmen başardığımızı gösteriyor bence. Herhangi bir sağlık problemi yok. Kilo kontrolü derken de kilo düşmek istiyormuş. Zaten bu şekilde çalıştık kendisiyle. Özellikle rahatsız olduğu bölgeleri sordum. Basen ve alt karın ama özellikle basen demiş. Zaten başta da belirttiği gibi çok uzun süreler oturduğu bir sürecin içerisinde kilo aldığı için o bölgede daha fazla kilo almış olması zaten çok normal. Bu arada bu danışanım aslında bir sporcu, avcılık ve atıcılık konusunda. Hatta yaptığı bu spordan dolayı da bir rahatsızlığı vardır. Lordoz diye bir rahatsızlık. Bel çukurunun oluşması ve karnın da öne doğru olmasına sebebiyet veriyor. Yani sizin kilolu değilseniz bile karnınız öne itildiği için göbekli gibi gözüküyorsunuz. Aslında bunu iyileştirerek de biz bir yandan o rahatsız olduğu alt karın görüntüsünden kurtulmuş olduk. Zaten kendisinin de bununla ilgili yorumları var. Onları da sizinle paylaşacağım. Şimdi başlangıç sürecimiz bu şekildeydi. Bu arada tartı fotoğrafları yok çünkü kendisi eczanede tartırıp geliyordu. Zaten ben o süreç içerisinde tartılmalarını istemediğim için danışanlarımın haftada bir gidip tartılması benim için sıkıntı değildi. Neyse ki mesajlarda belirtmiş ki kilolarını şimdi yorum yapabiliyoruz üzerinde. Şimdi ilk başlangıçta bana 62.6 kiloyum demiş ama biz sürece başlayana kadar gidip tartıldığı zaman 63.8 kiloyla başlamışız. Yani ilk görselimizde 63.8 kiloyuz. İlk hafta düz 62 kiloya düşmüşüz. Yani 1.8 kilo vermişiz. Bu 1.8 kilo verdiğimiz süreçte biz aslında ne yaptık? Yeme içmeye geçmeden önce bunun yorumunu yapmam lazım. Çünkü aslında beslenmenin bu süreçte çok etkisi var. Biz ilk hafta daha çok şunu yapmaya çalışmışız. Direkt hemen gidip yağ yakma odaklı değil de daha çok kas oranını arttıralım.
daha fazla kas oranıyla zaten çok daha hızlı kilo vereceğiz ve kardiyomuzdan daha fazla etki alacağız düşüncesiyle bir program verdiğimi görüyorum. Zaten o şekilde de yapmışız. İlk haftada ister istemez tabii ki karın kası geliyor diye ben haber vermişim. Çünkü ortada bir çizgi oluşmaya başlamış bile. Bu hiç spor yapmıyorken bir anda spor yaptığınız süreçte sizin de görebileceğiniz, tabii ki o kilonuza ve yağ oranınıza bağlı olarak görebileceğiniz bir şey. Ama siz bunu görürken genel olarak kas oranınızı da arttırabiliyor musunuz? Çünkü hep bahsediyorum. Kas oranınız ne kadar yüksekse o kadar daha kolay yağ yakarsınız diye. Herhangi bir rahatsızlığım var mı da bana lordozu söylememiş ama ikinci hafta aldığımız sonuçtan sonra, yani ben zaten gördüğümde bunu yorumlayabiliyorum ama özellikle belirtmemesine rağmen o düzelmeden sonra zaten bunun üzerine konuşmuşuz. Fakat bu bahsettiğimiz rahatsızlığı biz zaten daha ilk haftadan yenmeye başlamışız. Gördüğünüz üzere bakın, belindeki çukurluk ve alt karnındaki çıkıklık daha ilk haftadan düzelmeye başlamış. Güçlenen kas kısaldığı için o tarafa doğru eğilim gösterir vücut. O yüzden burada karın kasının aslında güçsüz olduğunu, bel kaslarının daha güçlü olduğunu yorumlayabiliriz herhangi bir lordoz rahatsızlığınız varsa. O yüzden karın çalışmak sadece görsel anlamda değil, sağlığınız için, dik durabilmeniz için ve o dengeyi sağlayabilmeniz için zaten yapmanız gereken bir şey ve ben de ilk haftada olabildiğince karın çalıştırarak bunu zaten sağlayabilmişim diye görüyorum. O yüzden ilk haftadaki beslenmemiz kas oranı arttırmaya yönelik, sporumuzda daha çok karın kasını güçlendirmeye yönelik ama genel olarak yağ yakmaya çok odaklı değiliz. Yani mesela bir önceki videomda neydi? Günde 2 kardiyo falan yapıyorduk. Bunun nişanımın bölgesel olarak ve spor tipi olarak dağılımının daha farklı olduğunu görebiliyorum. Basenlerinden de rahatsız olduğunu söylemişti. Evet, ikinci haftada çok daha inceliyor zaten, ki hedefimiz zaten bu yöndeydi ama ilk haftadan daha basenlerinde bir daralma olduğunu, hatta iç bacaklarında bir daralma olduğunu, yani bacaklarında genel olarak bir incelme olduğunu görebilirsiniz. Yine dediğim gibi belirgin bir değişim olarak karın kası çizgisini de görebiliyoruz. Evet, şimdi bu sonucu alırken beslenmemiz nasılmış, spor programımız nasılmış hemen sizinle paylaşıyorum. Şimdi ilk hafta kas kütlemizi arttırmaya odaklandığımız için ne yapmamız lazım? Protein tüketimimizi arttırmamız lazım. Çok fazla yağ yakmaya odaklı değiliz. O yüzden porsiyonlarımızı çok düşürmemize gerek yok. Olabildiğince sağlam bir şekilde beslenebiliriz. Proteinin gerçekten vücudumuzda işe yarayabilmesi için, yani çalışabilmesi için yanında almamız gereken şeyleri de olabildiğince alabiliriz. Herhangi bir korkumuz yok. Yani böyle çok da kilo vermeye odaklı değil de normal, sağlam bir şekilde, yani bu herhangi bir şeyden kısmadan besleniyor şekilde beslendik. Neden? Zaten spor yapmıyorduk. Çok güzel bir spor yapıyoruz. Biz beslenmemizi sağlam bir şekilde devam ettirsek de zaten kilo almayız. Çünkü neden? Kalori açığını ben yaptığım spordaki yaktığım kaloriyle sağlıyorum. Yani illa kalori açığı yemekten kısarak olmaz. Siz sporla fazla kalori yakarak da bu kalori açığını oluşturabilirsiniz. İlk haftanın beslenmesine genel olarak baktığımda gerçekten her gününde zaten protein var dediğim gibi ve İlk güne baktığımızda tavuk göğsü, bulgur ve haşlanmış brokoli yemiş. Yani tam dengeli bir tabak. Hatta bir de yanında 2 tane dolma yemiş. Biri kırmızı biber dolması, biri kabak dolması. Normalde pirinç çok bu sürecimize olacak bir şey değil, bilginiz olsun. Ama dediğim gibi bizim şu an amacımız yağ yakma, kilo verme değil ilk haftada. Daralma evet, ama daha çok kas oranı arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk haftada benim kendimce uyguladığım bu kuralı çok da uygulamamıza gerek yok. Yani pirinç de İlk haftada bizim sürecimizde olabilecek bir hedefteyiz bu danışanımda. O yüzden tamamen gerçekten dolu doyduğunu hissettiği tabaklar yemesi gerekiyordu. O şekilde de olmuş. İlk gün bu şekilde. İkinci günde yine bir önceki günden kalan menüyü devam ettirmiş. Sadece bu sefer bulgur yerine makarna koymuş. Ama o makarnanın oranı çok az. Onu kesinlikle ben arttırmışımdır. Çünkü bu şekilde doymamız mümkün değil. Çünkü güzel de bir spor yapıyoruz ve aynı zamanda proteinimizin de işlevini yerine getirebilmesi için gerçek anlamda bir karbonhidrat da alabiliriz. Gördüğünüz gibi yine sağlam, saf bir hayvansal protein. Yanında salatası da var. Yeşilliği, domatesi vesaire. Her şeyi var. Yine dolu doyduğu bir tabak. Bunun yanında ekmek de yedi bu arada. Yani burada fotoğrafta görünüyor gerçi ama dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Hem çorbasını içiyor, yoğurdunu yiyor ve nohutlu eti var. Tam olarak yani çok güzel, çok dengeli bir tabak. Zaten sulu bir yemek olduğu için bunda da yine ekmek yiyor tabii ki. Yani ekmek konusunda kafanızda soru işareti olmasın. Ben daha çok asıl ekmek tüketmiyorsa size belirsem daha iyi olur. Tek belirtmek istemiyorum. Çünkü ekmeğin de genelde görselini eklememişler ama yediklerini biliyorum. 5. güne geldiğimizde yine büyük bir salata. Fotoğrafta tam büyüklüğü belli oluyor mu bilmiyorum ama dolu bir salata. Yoğurt ve köfte yemiş. Böyle yanında soğan falan da var. Uf çok güzel. Vallahi yemekler çok güzel. Çok canım çekti.
Çok sağlıklı, çok dengeli, çok güzel. Kesinlikle yani tabaklarımızın işte bu şekilde olması gerekiyor. 6. günde yine sağlam bir et, yoğurt, güzel bir bulgur var. İleriye doğru böyle havuç taratorlar, çiğ köfteler falan gidiyor ama burada tek bir kişi olmadığı için diğer kişilerin yediği şeyler. Zaten fotoğrafta gördüğünüz üzere soslu olan, işte katkılı olan şeyler benim danışanımın tabağından olabildiğince uzak. Yani ondan tüketmeyecek demek bu. En azından bana o şekilde söyledi. Kendi vicdanına bırakıyorum diyeceğim ama aldığı sonuçtan görüyoruz ki gerçekten bence o da nefsine hakim olmuş ve yememiş ki bu kadar güzel sonuç almış. Diğer güne geldiğimizde yine çok güzel köfte yemiş. Kereviz var yanında. Kereviz yemeği. Ben yemeklerin çok sularını önermem bu arada. Eğer etli bir yemek değilse sularını önermiyorum. O yüzden sanki bir kereviz salatası edasıyla sadece tanelerini tabağa koymuş. Çok doğru bir hareket. Yanında da yine kocaman bir salata var. Çok doğru bir tabak yine. Evet, 7 günün beslenmesi bu şekildeydi. 7. günün sonunda gelelim detaylı bir şekilde ilk haftanın değerlendirmesine. Hatırlarsanız bu danışanımız ilk benimle iletişime geçtiğinde ne demişti? Alt karnından ve basenlerinden özellikle rahatsızdı. Biz de ne yapmışız? İlk hafta dediğim gibi daha çok kas oranını arttırmaya yönelik beslendik ve spor yaptık ya. Bu kas oranı yavaştan kendini karında göstermeye başlamış. Çünkü neden? Lordozu düzeltmeye çalışıyoruz. Karın üzerine de çalışmaya çalışıyoruz. Karın çalıştık. Tabii ki kas kendini göstermeye başladı. Aşırı kalori düşürdük mü yemeklerde? Hayır, düşürmedik. Neden? Kas oranını arttırmaya çalıştığımız için. Yani ilk hafta çok da diyet, daha doğrusu rejim mantığında gitmedik. Bu da bizim aşırı bir şekilde karın görünmese de artık diğer hafta karın kasının geleceğini haber vermiş ortadaki o çizgiyle. Ben de bunu zaten paylaşmışım. Yandan baktığımızda zaten inanılmaz bir fark görüyoruz. Alt karnımızda özellikle, duruşumuzda özellikle. Ve yine karşıdan baktığımızda bacaklardaki incelmeyi görebilirsiniz. Basenlerde bakın o çıkıntı şu hale gelmiş. Biraz daha düzelmiş. Dümdüz olmasa da. Aslında çok güzel hedeflediğimiz bir şekilde ilerlemişiz ilk haftada. Ama ne olmuş? Daha çok ikinci haftaya hazırlık haftası gibi geçmiş bizim ilk haftamız. Bunu belirtmek isterim. Aslında çok fazla kilo vermişiz. Yemekten çok kısmamamıza rağmen. 7 günde 1,8 kilo vermişiz ve bu gerçekten bana göre fazla bir kilo. 63,8 kilodan 62 kiloya düşmüşüz ve 1,8 kilo vererek bu sonucu elde etmişiz. Gerçekten bu ağırlığın çoğunluğu basenlerdeki giden kısımlardan olduğunu söyleyebilirim. Alt karındaki durum daha çok kasın güçlenmesinden dolayı eğimin değişmesinden kaynaklı bir değişim. Yine danışanımın şu şekilde arkadan da incelediğimizde yanlardaki o daralmayı görebiliyoruz. Sırt kısmında çok fazla bir değişim yok. Bel kısmında çok fazla bir değişim yok. İşte bu yaptığım yorumun doğruluğunu gösteriyor. Yani biz alt karında kilo kaybettiğimiz için değil, duruşumuzu düzelttiğimiz için o göbek görüntüsünden kurtulduk. Yani siz de kendinizde bunu yorumlayabilirsiniz. Acaba sizin alt karnınız duruşunuzdan dolayı mı çok çıkık? Belki de oradaki yağlanmadan dolayı değil. Ne yapsam gitmiyor diyorsanız aslında oranın güçsüz olmasından ve lordoz oluşumunuzdan dolayı da olabilir. Bilginiz olsun. Kendi yorumunu da zaten eklemiş. Çok mutlu oldum. İyi ki bunları esas almışım ve paylaşmışım zamanında. Gerçekten kendisi de inanılmaz şaşkın. Kendisi bile şüpheye düşmüş. Bakın acaba yakın çekmişim falan ondan mı bacağım bana kalın geliyor ama yok, bir haftalık sonuç bile kendini çok güzel belli ediyor. Umarım önümüzdeki 3 haftada da güzel sonuçlar alıp devam ederiz. Düşünsenize, size böyle bir mesaj geliyor. Birine istediği bir konuda yardımcı olmuşsunuz ve bu kadar mutlu şekilde size mesaj atıyor. Ne kadar güzel bir şey. Bu benim bu süreçteki en büyük doyumumdu. O yüzden YouTube'da da şu an yine size yardımcı olma amaçlı çektiğim videolarda eğer sizin işinize yarıyorsa ve mutlu oluyorsanız, faydalıysa vesaire bunları bana belirttiğinizde emin olun bu benim yine en büyük mutluluğum olacak ve en büyük motivasyonum olacak bu danışan sürecini devam ettirebilmem için. O yüzden lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşın. Resmen ilk hafta iyileştirici ve ikinci haftaya hazırlayıcı bir süreç olmuş. Zaten bunu da sonuçtan, yani ilk haftanın sonucundan net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi hazırsanız asıl sonucu bize verecek olan ikinci haftaya geçelim. Yine ikinci haftanın beslenmesini yorumlamaya devam edeceğim. Tek tek yorumlamadan önce genel olarak ilk hafta ve ikinci haftanın beslenmesine baktığımda şunu fark ediyorum ki yine aslında geçen haftaki sonucumuzda da bu bilgi bizim çok işimize yaramıştı. İlk hafta daha çok hayvansal protein almışız. Kas oranı arttırımına odaklandığımız süreçte yani. İkinci hafta yağ yakımı ve kas kaybetmeyelim ama bol bol da yağ yakalım. Daha çok kardiyo yapalım yönündeki sporumuzu yaparken ki ikinci
haftamızda da daha çok bitkisel protein, yeşilliğin çok daha fazla arttığı, yani midemizin doluluğunu daha çok salatayla sağladığımız ama proteini de olabildiğince yanına koyduğumuz, yani o dengeli tabağı bir şekilde sağladığımız bir beslenme şekli olmuş. İkinci haftanın ilk gününe geldiğimizde yine burada saf bir tavuk protein görüyorum ama koca bir tabakta salata var. Çok güzel. Bunun yanında kesinlikle karbonhidrat da aldı. Bu konuda şüpheniz olmasın. İkinci günde yine tavuklu bir salata ve bir çorba var. Şehriyeli bir çorba. Bunun yanında mesela ben çok da ekmek yemesi konusunda ısrarcı olmazdım. Zaten tamam, şehriye mi tek başına karbonhidratı sağlayacak? Hayır, ama sağlayacak mı az da olsa? Evet. Ve biz şu an yağ mı yakmaya çalışıyoruz? Kalori mi düşürmeye çalışıyoruz? Evet. Proteini de almış mıyım? Bunun işe yaramasını sağlayacak karbonhidratı verebiliyor muyum? Tamam. Bu tabakta yanında ekmek yemese de olur. Doygunluğunu daha çok tavuklu salatadan sağlaması bizim için yeterli olacaktır. Siz de bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz yani. Ama bakın 3. güne geldiğimizde bir yemek var. Etli bir yemek. Etler çok gözükmese de birlikte pişirilmiş. Tek başına pişirilmemiş. Ben bunu daha çok seviyorum. Daha güzel. Ve yanında haşlanmış brokoli ve havuç var. Tabii ki bu tabağın yanında kesinlikle karbonhidrat olması gerekiyor. Ve tek başına zaten bu yeşillikten de ibaret kalmadı. Yine yanında kocaman bir salata tüketti. Çünkü bu bizim için doyurucu bir tabak değil. Yeterli bir tabak da değil benim nezdimde. O yüzden salatayı da söylediğim için sonradan yapıp ekledi diye hatırlıyorum. 4. güne geldiğimizde burada kinoa görüyorum. Kinoa gerçekten size de önerebileceğim bir besin ama tabii ki neyle, ne zaman, ne kadar yiyeceğiniz çok önemli. Bunu da danışanlarıma sürecin en başında attığım beslenme konusunda onlara ipuçları verdiğim PDF'de yazıyor. Bu beslenme tüyolarını merak ediyorsanız tabii ki bu PDF ile ilgili video çekebilirim. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sizinle tabii ki bu PDF'i yorumladığım bir video paylaşabilirim. Patates var. Bu patates fırında olduğu için çok sıkıntı değil. Ama ben süreçlerimde çok da patatesi önermiyorum. Bakmayın yani bu danışanım 2 gün üst üste patates yedi diye sanki patates olması gereken bir şeymiş vibe oluşturmasın sizde. Fırında patates, yani neyin nasıl piştiği de çok önemli arkadaşlar. Yani olabildiğince detay vermeye çalışıyorum ki hemen gördüğünüz gibi patates var deyip bir tabak patates kızartıp yiyip ben de niye böyle olmadı demeyin diye. Yine yanında köfte ve koca bir tabak salata var. Salataların boyutu lütfen dikkatinizi çeksin. Tabii ki bu salatalar tek başına yenmiyor. Ama yine de çoğunlukla salata yemesi konusunda ben zaten her zaman yönlendirdim danışanımı. Onun da öyle yaptığını aldığı sonuçtan görebiliyoruz. Çünkü çok güzel bir sonuç aldı. Diğer güne geldiğimizde burada tavuk. Bu tavuğu sanırım kızartmış. Mısır ununa bulanarak kızartılmış gibi görüyorum. Yani eğer öyle mi bilmiyorum ama bu şekilde olmasa çok daha iyi olur. Bir şeyi ne kadar fırınlayarak pişirirseniz ya da haşlayarak pişirirseniz çok daha güzel olur. Buharda pişirirseniz çok daha güzel olur. Yani besin değerlerini de çok kaybetmemek adına bunlar önemli. Yanında süzme yoğurt yiyor. 2 kaşık falan var orada. Yine kocaman bir salata. Bu salatayı tek başına yediğini düşünüyorum bu sefer. Çünkü direkt önünde ve zaten çok da 2 kişilik değil gibi. Ve tabağı da çok fazla olmadığı için o salatanın bence o kadarını yemesi lazım. Yani siz de tabak dengenizi böyle düşünebilirsiniz. Kendi tabağınız çok çok dolu değilse salatayı olabildiğince bol yiyerek bunu tamamlayabilirsiniz. 6. günde de ıspanak pişirilmiş, normal havuçlu kavrulmuş. Yanında yoğurtla ve koca bir kase yine salatayla tükettiğini görüyoruz. Diğer güne geçtiğimizde yine kocaman bir salatamız var. Çeşitli renkli bir salata. Yanında pilav ve nohut var. Dediğim gibi pilav bizim aslında ilk hafta olması gereken, yani olabilir, sorun olmaz dediğimiz bir besin türü. Ama 2. haftamızda da bunu yemiş. Problem mi? Değil. Gördüğünüz üzere çok güzel sonuç da almışız. Ama ben zaten sadece önerilerimi veriyorum. Bu sürecin güzelliği de zaten evinizde ne varsa onu yemeniz. Yani ben gidip bu danışanıma bu tabağını attıktan sonra of ama yani sen de sana demedim mi pilav yeme bilmem ne falan. Hani böyle diyaloglara girmem. Çünkü ben danışanlarıma en başına şunun bilgisini veriyorum. Bu sonucu gerçekten almak istiyor musun? Buna gerçekten uyabileceksen çalışalım. Özellikle de spor programını düzenli yapabileceksen. Benim için en önemli olan şey zaten spor programına tam uyması. Arada ne oluyordu? Mesela benim verdiğim beslenme tüyolarına uyamadığı durumda ben onu hemen bir sonraki gündeki spor programını güncelleyerek dengeliyordum. Ama tabii ki bu her zaman olmaz. Arada bir olan durumlarda bunu bu şekilde tamamlayabilirdik. Yoksa her gün yememesi gereken bir şey yesin. Ben de ona göre spor vereyim ama yine de bu sonucu alalım. Bu şekilde olmaz. Bilginiz olsun. 2. haftanın beslenmesini de bu şekilde yorumlamış olduk. Spor programında da genel olarak zaten ne yaptığını açıklamaya da detaylı yazacağım. Muadili videoları çektikçe de açıklamadaki başlıkların yanına linklerini koyacağım ki siz de yararlanabilin diye ve gelelim 2. haftanın sonucuna. İnanılmaz bir sonuç. Yani şey gibi.
Kızı sanki böyle tutmuşuz, sıkmışız böyle yağlarını akıtmışız ve saf iskeleti, kasları fit hali kalmış gibi, değil mi yani? Gerçekten inanılmaz. Fotoğrafların kolajını bile kendisi yaptı bu arada. Ben hiç birleştirmedim ve kolajlarını yaparak attığında kendi yorumlamalarını yaptı. Özellikle şu yorum çok çok güzel, ona değinmek istiyorum. Bakın, demiş ki 1. hafta karın kası geliyor demiştin ve geldi. Millet içine çekerek bu görüntüye ulaşır. Ben içime çeksem karnıma neler olur acaba demiş. Ve şöyle lordoz hakkında yorumlamayı burada yapmış. Lordoz başlangıcı vardı bende. Branşımdan dolayı atıcılıkta evet bel çukuru oluşturarak atış yapıyorsunuz. O yüzden oluşması çok normal. İlk attığım fotoğrafta görebilirsiniz. Bunu da sizin koçluğunuzla düzelttik diyor. Çok mutlu oluyorum böyle şeylere ya. Bacaklarım arasındaki umut ışığı, ben buradayım diyor. Basendeki yay görüntüden eser yok. Evet, bakın kendisi ne kadar güzel yorumlamış aslında sonucunu. Vallahi ben de çok memnunum demiş ve paylaşma konusunda da nasıl istersen demiş. Gerçekten ilk ve ikinci hafta, yani 2 haftalık sonucu yan yana koyduğumuzda bambaşka 2 insan gibi, gerçekten inanılmaz. Dediğim gibi sanki sıkmışız gibi görünüyor ve bakın taytı nasıl potlaşmaya başlamış, nasıl bir daralma oluştuysa. Bacaklar inanılmaz incelmiş bu süreçte. Yani şöyle incelmiş. İç bacak ve baseni yok ettiğimiz için, kas oranını da arttırıp fitleştirdiğimiz için aslında bacağın üst bölgeleri incelmiş gibi duruyor. Ama aslında orada sadece yağ kaybettik ve şekillendirdik. Gerçekten tam olarak istediği şeyi yapmışız. Yani hem alt karnı gitti hem de basenleri gitti. Hem de bunu sadece 2 haftada yaptık ve toplamda sadece 2,5 kilo vererek. Bu arada zaten 2. haftada 62 kiloydu. 3. hafta 61,3 kiloya düşmüş. Yani aslında bu 1 haftalık süreçte biz sadece 700 gram vermişiz. İnanabiliyor musunuz? Yani gerçekten bunu bir önceki videomun sonucunda da 2. haftasında çok kiloya odaklanmamışım. Ama bizim asıl odaklanmamız gereken şey işte bu. Yani sadece ne bileyim 1-2 gün öğün atlasanız, az yeseniz tartıya çıktığınızda 700 gram verirsiniz. Ama böyle bir sonuç elde eder misiniz mesela? Yani böyle bir görsel değişim mümkün mü? Yani işte biz burada mümkün olabilmesi için beslenmelerde nelere dikkat ettik, ne tarz bir spor yaptık? Danışanımın hedefi neydi? Bu hedefe nasıl ulaştık? Her şeyi bahsettim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi spor programı kişiye özel olduğu için çok fazla direkt videolar dahilinde veremiyorum. Bakın danışanım bile ben özellikle bir sağlık problemi var mı diye sorduğumda söylememiş olup 2 haftanın sonunda düzeldikten sonra söyleyebiliyor ki bu birebir iletişimde olduğum kişi. Ama ben buraya direkt spor programını koysam, senin bir sağlık problemin varsa ve bu benim verdiğim bir program yüzünden kötü bir noktaya giderse bunun en çok vicdani boyutunu ben yaşarım. O yüzden bunu yapmak istemediğim için spor programının direkt videolarını tek tek vermiyorum. Ama dediğim gibi muadillerini çekip yükleyeceğim ve yükledikçe de her videonun altındaki açıklamalar kısmındaki sporun hangi spora ait, yani hangi sporun muadili o başlığın altına zaten linkini koyacağım. Bu şekilde ne olacak? Sizin de herkesin yapabileceği ve sonuca ulaşma noktasında herkesin işine yarayacak bir spor programını totalde oluşturmuş olacağız. Bence dediğim gibi bunu henüz daha dün düşündüğüm için üzerine çok çalışmadım ama böyle bir fikrim var. Sizce nasıl olur? Şu an zaten danışanlarımın sürecini çektiğim bir noktadayım. Yeni danışanlar edinerek bu süreçleri devam ettirmek istiyorum ve her pazar akşamüstü 6.30'da yayınlıyorum asıl videolarımı. Ama spor programlarını yayınlarsam bu diğer günlerde olacaktır. Çünkü sadece spor programını yayınlayacağım. Bir an önce o spor programını tamamlayabilmemiz için, bir an önce siz de faydalanabilmeniz için bunları daha sık paylaşmam gerekecek. Bu yüzden de bunları diğer günlerde paylaşacağım ama hangi gün ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Çektikçe atacağım muhtemelen bir an önce siz faydalanın diye. O yüzden abone olursanız ben videoyu yükledikçe sizin de haberiniz olmuş olur. Bu video sizin için faydalı olduysa, beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Hype, yani ilk 2 günde karşınıza çıktıysa hype yaparsanız çok güzel olur. Sanırım o şekilde daha çok yeni kişilerin önüne çıkıyormuş. Benim amacım zaten olabildiğince kişiye faydalı olabilmek olduğu için ne kadar çok kişinin önüne çıkarsa o kadar iyi olur. Olabildiğince detaylı bahsetmeye çalıştım. Eğer buna rağmen sorularınız varsa kesinlikle tabii ki sorabilirsiniz. Yorumlarda da cevaplarım. Hatta olmadı soru cevap videosu çekeriz. Bakarız yani duruma göre. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.